YouTube Astro Deha'ya hepiniz hoş geldiniz. Yıldızların öğretmeni Satürn geçişini bu hafta her birimiz daha yoğun bir şekilde deneyimleyeceğimiz etkilerle karşı karşıyayız. Hafta boyunca her türlü ani karardan kızgınlık ve öfkeye kapılarak iş ve arkadaşlık ilişkilerimizi etkileyecek yaklaşım ve söylemlerden uzak durmamız adına gökyüzü uyarıyor bizleri. Özellikle duygusal gelgitlerimizle baş etmekte zorlanıyorsak, dua etmek, meditasyon yapmak, gerekirse bir uzmanın tavsiyesiyle destek almak her birimizin en yüce ayrını olabilir. Zor günlerden geçiyoruz. İçimiz içimize sığmıyor. Kalplerimizin kanadığı bu süreçte negatif olandan, zihnimizi karartan enerjilerden arınmamız ve sakin, yapıcı bir üslup içerisinde olmamız oldukça faydalı olacak. Özellikle hafta boyunca gergin enerjilerle başa çıkabilmek için ekstra sabırlı olabilmek, etliye sütliye karışmadan kendimizle ilgili yapılması gerekenlere önem vermek, daha baskın enerjilerden korunmamızı beraberinde getirir. Sağlıkla ilgili konularda ise anksiyete ataklarının yükseleceği enerjilerle karşı karşıyayken dua edelim, spor yapalım, ruhumuzu iyileştirmeye olsun gayretimiz. Ve tabii ki haftanın gökyüzü enerjileri tüm detaylarıyla yine YouTube Astro Deha'da sizlerle. Bireysel astroloji danışmanlığı, astrokartografi ile yerleşimle ilgili konularda bilgi almak için bize ulaşabilir, randevu alabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0212 583 32 75, 0539 206 1953, 0543 250 80 09. Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun. Güneş, yükselen ya da ay burcu Koç olanlar, gökyüzü bu hafta Satürn'ün etkisiyle işle ilgili konularda detaylara çok fazla takılıp kalmadan resmin bütününü görüp sizi doğru yönlendiren insanlara dikkat etmeniz, onların söylediklerini önemseyerek ilerlemeniz için uyarıcı etkileri getirmekte. Duygusal gelgitleriniz iç huzursuzluğunuzun artmasına sebebiyet verebilir ve bu durum iyi niyetli olmayan iş arkadaşlarınız tarafından suistimal edilmek istenebilir. Kontrollü olmalı, aklınıza sinen, doğru olduğunu bildiğiniz, daha önce deneyimlediğiniz olumlu veya olumsuz tecrübelerin ilkesiyle yol almalısınız. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü hafta boyunca eklemle ilgili hassasiyetlerinizi önemsemenize dikkat çekmekte. Öğrenci koçlar, kaybettiğiniz motivasyonu yeniden kazanmak istiyorsanız eğer bir uzmandan destek almaktan çekinmemeli, içselleştirdiğiniz her türlü sorunu aileniz ve öğretmenlerinizle konuşmaya gayret etmelisiniz. Özel yaşamınızda ise baskın ve keskin tavırlar içerisinde olan arkadaşlarınızın ilişkilerle ilgili konularda yaptığı konuşmalara dikkat etmeli, rahatsız olduğunuz her şeyde de tepkinizi gecikmeden vermelisiniz. Aksi takdirde eş veya sevgilinizle aranızda ciddi gerginlikler olabilir, kırgınlıkları telafi etmekte zorlanabilirsiniz. Finansal konularda da gökyüzü bu hafta risk almaktan, ani kararlarla alım veya satımlara yönelmekten uzak durmanız adına uyarıyor sizleri. Güneş, yükselen ya da ay burcu boğa olanlar, gökyüzü bu hafta işinizle ilgili konularda özellikle süregelen davalar, resmi kurum ve kuruluşlarla ilgili işlerinizde önemli gelişmelerin, lehinize olacak güzel haberlerin müjdelerini barındırmakta. Hakkınız olanı alabilecek, hakkınıza el uzatanların dersini almasıyla rahat bir nefes alıp kaybettiğiniz motivasyonu yeniden kazanabileceksiniz. İşinizle ilgili konularda ise gökyüzü bu hafta girişimci olmanız adına destekliyor sizleri. Girişimlerinizi hiç kimsenin arka planda tutmasına izin vermemeli, kapıları çalmalı, önemli görüşme ve toplantıları gerçekleştirmeli, işbirliklerine açık olarak ilerlemelisiniz. Finansal konularda ise önemli kazanımlar elde edebileceğiniz gelişmeler sizleri karşılıyor bu hafta. Bunun yanı sıra alım satımlar, gayrimenkule ait konular, yerleşim değişikliği ile ilgili sürpriz gelişmeler
söz konusu olabilir. Akıllıca değerlendirmeli, aklınıza yatan her işin ve projenin içerisinde yer almakta tereddüt etmemelisiniz. Ayrıca iş hayatınızda size haksızlık eden, daha doğrusu ettiğini zanneden insanların düştükleri olayları deneyimleyecek, görecek, yanlış insanların yaptıklarının yanına kar kalmadığını daha iyi kavrayabileceksiniz. Bunun yanı sıra interaktif uygulamalar ve sosyal medya paylaşımlarınızda gökyüzü dikkatli olmanız adına uyarıyor sizleri. Bir takım yanlış anlaşılmalar, yaptırımlarla karşı karşıya kalmanıza sebebiyet verebilir. Sağlığınızla ilgili konularda ise diyete başlamak için son derece uygun enerjilerle karşı karşıyasınız. Bunun yanı sıra saç kesimi, cilt bakımı, tıbbi ve estetik operasyonlarla ilgili de gökyüzü destekliyor sizleri. Öğrenci boğalar, sizler de bu hafta inatlaşmalardan, arkadaşlarınız veya öğretmenlerinizle gergin diyaloglardan uzak durmalısınız. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizden gelecek jestler, sizinle ilgili duygularını tüm samimiyetiyle kalbinden geldiği gibi yansıtması, ilişkinizde güven duygusunu, romantizmi daha da yükseklere taşırken, ilişkiyle ilgili noktalarda olumlu kararlar almayı da beraberinde getirebilir sizlere. Güneş, yükselen ya da ay burcu ikizler olanlar. Gökyüzü bu hafta Satürn'ün geçişi ve diğer gezegen yansımalarıyla kendinizi daha net ifade edebilme gücünü, yaptığınız hataları, tekrar eden olayları kendinize adil davranarak görebilmeyi, bozulan ilişkilerinizi, işle ilgili konularda hatalarınızı veya yanlış anlaşılmaları telafi edebilmeyi kolaylaştıracak. Kendinizi kalbinizden geçtiği gibi ifade ettiğinizde sorunların üstesinden gelebilecek, özellikle işinizle ilgili konularda interaktif uygulamalar, sosyal platformlarda daha büyük kitlelere erişmeyi başarabileceksiniz. Sürekli gelir elde edebileceğiniz, hazırlamış olduğunuz bir işin daha önce tutmadığı kadar popüler olması da bu haftanın size yansıyan enerjileri arasında. Finansal konularda ise dikkatli davranmalı, eş, sevgili veya yakınlarınızın borç para talepleri veya bitmek bilmeyen isteklerine yenilerini ekleyip ısrarcı davranışlarına aldanmamalısınız. Aksi takdirde finansal konularda zorluklar yaşayabilir, kefil olmak, borç vermek veya alamayacağınız bir parayı ödeyerek ekonomik krizi tetiklemek zorlayabilir sizleri. Bunun yanı sıra resmi işlerinizle ilgili konularda özellikle vergi daireleri ve maliye ile ilgili hata yapmamaya özen göstermelisiniz. Sağlığınızla ilgili konularda ise psikolojik anlamda fazlasıyla etkilendiğiniz bu günlerde alerjik reaksiyonlar, diş ve baş bölgesiyle ilgili hassasiyetler zorlayabilir sizleri. Eğitim hayatı devam eden ikizler, sizler de hafta boyunca öğretmenlerinizle fikir alışverişlerine açık olmalı, bilmediğinizi sormakta utanmamalısınız. Ne demişler? Bilmediğinin farkına varmak için öğrenmeye ve iletişime önem vermek gerekir. Özel yaşamınızda ise sürpriz itiraflara hazır olun bu hafta. Beklemediğiniz itiraflar, duygusal anlamda gerginliğini hissettiğiniz pek çok sorunun cevap bulması, ilişkilerle ilgili yeni bir boyutun, yeni bir sürecin habercisi anlamına gelmekte. Güneş, yükselen ya da ay burcu yengeç olanlar. Gökyüzü bu hafta yanlış anlaşılmaların iş hayatınızda krizlere sebebiyet verebileceği konusunda uyarıyor sizleri. Anlamadan, dinlemeden tepkiler vermek veya tepkide bulunanlara kendinizi ifade etmeye çalışmak işleri daha da karışık bir hale getirebilir. Sükunet ve sakinlikle olayları gözlemlemeli, yanlışında ısrar eden kişilerle tartışma içerisine girmeden doğru olanı yaptığınızı kontrol etmelisiniz. Emin olun haftanın ilerleyen günlerinde haklılığınız ortaya çıkacak, tutumunuzdan dolayı da takdir toplayıp mesleki noktada başarınızı, saygınlığınızı arttıracak gelişmelerle karşı karşıya kalacaksınız. Sağlıkla ilgili konularda ise gökyüzü hafta boyunca eklemlerle ilgili hassasiyetlerinizi önemsemeniz,
Ağrılarınızı geçiştirmeden hareket etmeniz adına uyarıyor sizleri. Bunun yanı sıra hafta boyunca resmi kurum ve kuruluşlar paraya ait konularla ilgili her türlü gelişmeyi yakından takip etmeli, aklınıza takılan, içinize sinmeyen her şeyin takipçisi olmayı kendinize destur edinmelisiniz. Aleyhe gelişecek pek çok şeyi yerinde müdahalelerle lehe döndürmeniz bunu yapmanıza bağlı. Ailevi konularda ise özellikle aile büyükleriyle ilgili hassasiyetlerin yükseldiği enerjiler, yaşanan kırgınlıkları, dargınlıkları ortadan kaldırabilmek adına önemli. Uzun zamandır görüşmediğiniz anne babanızla bir araya gelebilir, kırgınlıklarınızı, kızgınlıklarınızı unutup yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Aynı şey kardeşlerinizle ilgili konularda da geçerli. Bunun yanı sıra özel yaşamınızda tutkulu, heyecanlı gelişmeler içerisindeyken eski eş veya sevgilinizin atacağı bir mesaj, açacağı bir telefon zihninizi karışmasın. Keşkeler ve dünde kalması gerekenler günü gölgelerse sahip olduğunuz güzellikleri değerlendiremez ve pişman olabilirsiniz. Eğitim hayatı devam eden yengeçler, duygusal anlamda baskı altında hissedeceğiniz enerjilerle bir an evvel başa çıkmanın yollarını arayıp bulmalı, gerekirse profesyonel destek almalısınız. Aksi takdirde ardı ardına gelecek başarısızlıklar gerçekten üzücü olaylara sebebiyet verebilir. Güneş, yükselen ya da ay burcu aslan olanlar. Gökyüzü bu hafta işle ilgili konularda özellikle haftanın ilk 2 günü baskılar ve yapmadığınız şeylerle suçlanacağınız olaylara karşı uyarıyor sizleri. Bu tarz bir entrika, arkanızdan söylenen bir takım şeyler kulağınıza gelebilir. Acabalara düşmeden araştırmalı, bu tarz şeyler varsa hakkınızı arayıp kimsenin hakkınıza el uzatmasına müsaade etmemelisiniz. Uzun zamandır işle ilgili konularda ciddi sınavlar verdiniz, sıkıntılarla karşı karşıya kaldınız. Şimdi buna dur demenin tam zamanı. Öğretmen Satürn kendi aralarında çatışma içerisinde olan liderlerin, özellikle yönetici pozisyondaki kişilerin haksızlığına karşı uyarıyor sizlere. Hak istenmez alınır ilkesiyle hareket etmek, hakkınızı sormak, doğrularınızı ortaya koymak size büyük artılar ve kazanımlar olarak geri dönecektir. Ayrıca bu hafta ani ve fevri davranışlar içerisinde olan aile bireylerinizle tartışmaktan, onları yapıcı da olsa uyarıda bulunan yaklaşımlarla tartışmaya hazır hale gelen tavırlarına maruz kalmaktan uzak durmalısınız. Üzülmemek, kırılmamak ve aile ilişkilerinizin daha da gergin bir noktaya taşınmaması için. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü hafta boyunca mide ile ilgili hassasiyetlerinizin sizi zorlayabileceğini işaret etmekte. Bu anlamda yediğinize içtiğinize dikkat etmek, mide ile ilgili uzman bir hekimin tavsiyesini alıp uygulamak faydanıza olacaktır. Dostluk ve arkadaşlık kavramınızsa yeniden boyut kazanacak. Kimin çıkarcı, kimin kıskanç, kimin kendi çıkar ve menfaatleri için size zarar verdiğini daha önce kabul etmediğiniz kadar gerçekçi bir şekilde değerlendirip kabullenecek, bu insanların hayatınızdan çalmasına dur demeyi bileceksiniz. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinize olan özleminizi ifade etmekten çekinmemeli, onunla ilgili konularda hassasiyetinizi, endişelerinizi, sevgi ve coşkunuzu paylaşmayı seçmelisiniz. Birlikte geçireceğiniz zamanları arttırmak, ikinizin arasındaki pek çok tereddütü ortadan kaldırmayı, yanlış anlaşılmaya bağlı küçük gerginliklerin telafisini mümkün kılacak akıllıca hareket edin. Öğrenci aslanlar, sizler de bu hafta boyunca özellikle zorlandığınız sınavların üstesinden gelebileceğiniz enerjilerle karşı karşıyayken hedeflerinizi yükseltmekte tereddüt etmeyin. Güneş, yükselen ya da ay burcu Başak olanlar. Bu hafta işle ilgili konularda biraz daha dikkatli ve özenli davranmanız adına gökyüzü uyarıyor sizleri. Gözünüzden kaçacak bir ayrıntı veya nasıl olsa ben bunu yaparım diyerek gereğinden fazla göstereceğiniz özgüven zor durumda kalmanıza, bitirmek üzere olduğunuz bir işle ilgili gerginlikler yaşanmasına sebebiyet verebilir.
Aynı şey parasal konularda da etkili. Özellikle sorumluluk taşıdığınız para veya önemli bir belge ile alakalı daha dikkatli olmalı, güvenlik tedbirlerini arttırmalısınız. Bunun yanı sıra bu hafta anlaşmalar, sözleşmeler, hukuki konularla ilgili meselelerde dikkatli olmak ve ani kararlar vermemek oldukça önemli sizler için. Yanlış kararlar, gözden kaçacak detaylar veya inatlaşma sonucu girilecek tartışmalar faydadan çok zarar getirebilir sizlere. Bunun yanı sıra hafta boyunca aileye ait meseleler, arkadaşlarınızın özel yaşamları ile ilgili konulara müdahil olmamanız en yüce ayrınız olacaktır. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü bu hafta ruhsal ve bedensel anlamda anksiyete atakları, huzursuzluklar ve uyku problemlerini daha yoğun bir şekilde yaşayacağınıza dikkat çekmekte. Bu durumla baş etmek için ruhunuzu dinlendirmeli, kalbinizin sesine önem vermelisiniz. Özel yaşamınızda ise huzur dolu günler içerisindeyken huzursuzluk çıkarmayın. Eş veya sevgilinizin her yaptığına farklı bir manayla yaklaşmak, gözünün üstünde kaşım var diye tartışmaya yer aramak sadece ilişkinize haksızlık edip sonrasında üzülmenize neden olur. Öğrenci başaklar, sizler de bu hafta hiçbir önemli sınavı atlamamak için takviminizi akıllıca kontrol edin. Güneş, yükselen ya da ay burcu terazi olanlar, gökyüzü bu hafta öğretmen Satürn'ün yansımasıyla geçmişe ait konuların gündeminize gelebileceği konusunda dikkat çekici enerjileri barındırmakta. Özellikle geçmişte yaptığınız bir iş, evlilik, ortaklık, parasal bir konuyla ilgili beklenmedik yaptırımlar, hukuki anlamda açılan davalarla şaşkınlıklar yaşayabilirsiniz. Sizlere tavsiyem kendi başınıza paniğe kapılmak yerine uzman bir hukukçunun ve mali müşavirin danışmanlığında ilerlemek, yanlış ve paniğe sebebiyet vererek hata yapmanıza sebebiyet verecek pek çok şeyden koruyucu olacaktır sizleri. Ayrıca bu hafta finansal konularla alakalı borç isteyen arkadaşlarınıza hayır demeli, özel yaşamları ile ilgili konularda sizinle paylaştıklarını başkalarına da anlatabileceklerini düşünerek onların özel yaşamlarına iyi niyetle de olsa müdahil olmamayı tercih etmelisiniz. Bir anda yapmadığınız şeylerle suçlanabilir, biliyordun sakladın, sen de bu işin bir parçasıydın gibi hiç hak etmediğiniz şeyler duyup üzülebilirsiniz. Sizlere tavsiyem bu hafta işinize odaklanmak, resmiyetle ilgili sorunlarınız varsa çözümlemek için elinizden gelen gayreti ortaya koymak mottonuz olsun. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü hafta boyunca saç bölgeniz ve cilt bölgenizle ilgili alerjik reaksiyonlara dikkat etmeniz adına uyarıyor sizleri. Bunun yanı sıra öğrenci olanlar hafta boyunca yüksek konsantrasyonunuz ve azminizle istediklerinizi elde edebilecek, öğretmenlerinizin desteğiyle hayalini kurduğunuz bir burs veya eğitimle ilgili bir konuda gelecek güzel haberlerle sevineceksiniz. Özel yaşamınızda ise inadınızı kırmalısınız. Eş veya sevgiliniz duygularında samimi ise, bunu kalbinizde hissediyorsanız onu yapmış olduğu bir hatadan dolayı yok saymamalısınız. Aşkla ilgili atılan her sevgi tohumu büyüyüp çok daha güzel noktalara taşınacak çünkü. Güneş, yükselen ya da ay burcu akrep olanlar, gökyüzü bu hafta biraz zorlanacağınız enerjilere dikkat çekmekte. Özellikle işinizle ilgili konularda iş yaptığınız kişilerin iyi niyetli olmayan yaklaşımlarıyla karşı karşıya kalabilir. Profesyonelliğinizi gölgeleyecek suistimallerle uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Karşınıza gelen her bilgi ve belgenin doğruluğunu teyit etmeye özen gösterin. Bunu güven sarsıcı bir yaklaşımla ele alanlara ise şüpheyle bakmanız pek çok zarardan korunmanızı sağlayacaktır. Aksi takdirde sadece güvene dayalı yapacağınız işlerde finansal mağduriyetler ve yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalmanız mümkün. Bu hafta özellikle resmi kurum ve kuruluşlarla ilgili işlerinizde
acele etmemek ve hiç kimsenin sizi aceleye sürüklemesine müsaade etmemek mottonuz olsun. Finansal konularda ise güvenlik tedbirlerinizi arttırmalı, dikkat dağınıklığı ve dalgınlık sonucu bir şeyleri kaybedebileceğiniz riskini göz önünde bulundurmalısınız. Sağlığınızla ilgili konularda ise boğaz yolu enfeksiyonlarına yatkın olduğunuz enerjilere karşı dikkatli olmalı. Uykusuzluk, yeme içme düzeninizdeki bozuklukla ilgili mutlaka sizi uyaran insanların söylemlerine kulak vermeye çalışmalısınız. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgiliniz sizden daha yoğun ilgi beklerken onu bencillikle suçlamak yerine ilişkiye verilen her emeğin biz olma olgusuna hizmet ettiği gerçeğini aklınızdan çıkarmayın. Öğrenci akrepler, sizler de bu hafta öğretmenlerinizin uyarılarını dikkate aldığınız takdirde onlardan gelebilecek yaptırımlardan korunacak ve eğitiminizle ilgili konularda sorunları tek tek çözümlemeye başlayacaksınız. Güneş, yükselen ya da ay burcu yay olanlar, gökyüzü bu hafta özel yaşamınızda gerginliklerin sizler için yorucu olabileceğini işaret etmekte. Eş veya sevgilinizin vurdum duymaz tavırları, işinizde, ilişkinizde verdiğiniz mücadeleyi deyim yerindeyse yok sayması ona karşı tahammülünüzü zayıflatabilir ve keskin kararlar alma eğilimi içerisinde olabilirsiniz. Bu duygunun sizi öfkeyle hızlı kararlar almaya itmesine müsaade etmeyin. Otokontrolü elden bırakmamalı ama aynı zamanda bu anlamda yapılan haksızlıklara karşı da yapıcı şekilde eş veya sevgilinize uyarılarda bulunmalısınız. Bu hafta özel yaşamınızdaki gerginlikler iş hayatınızda sizden beklenen performansı ortaya koyamamanıza sebebiyet verebilir. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü düşme, çarpma, burulmalara karşı dikkatli olmanız adına uyarıyor sizleri. Bastığınız yeri kontrol etmeniz, sağlıklı ve rahat bir ayakkabı giymeniz olası riskleri minimalize etmeniz açısından faydalı olabilir. Öğrenci yaylar, sizler de bu hafta öğrenmek ve adapte olmakta zorlanabilirsiniz. Kendinizi baskı altında olmaktansa akışa ayak uydurarak, zihninizi boşaltmaya çalışarak hareket etmeniz faydalı olacaktır. Özel yaşamınızla ilgili konularda sizlere son olarak gökyüzünün uyarısı, kiminle nerede ne konuştuğunuza ve mahremiyetinizle ilgili kimlerle ne paylaştığınıza dikkat etmelisiniz bu hafta. Güneş, yükselen ya da ay burcu oğlak olanlar, gökyüzü bu hafta gayrimenkul alım satımı ile ilgili düşünceleriniz varsa destekliyor sizleri. Ev, araba almak, yeni bir yere taşınmak gibi düşüncelerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz ve bunda gizliliğe önem vermelisiniz. Yolunuza taş koymak, aklınca karanlığıyla sizi de arafta bırakmaya çalışacaklar her zaman olabilir. İşinizle ilgili konularda yenilikçi yaklaşımlar, yeni bir tavır ve daha sakin bir üslup içerisinde olmak, size şiddetli muhalefet eden insanlarla bile ilişkilerinizi güncellemenizi, iyileştirip ortak işbirlikleri içerisinde bulunmayı bile beraberinde getirebilir. Finansal konularda ise bu hafta yapabileceğinizden fazla yükün altına girmemeli, alımlar, satımlarla ilgili konularda gerçekçi kararlar alıp ilerlemelisiniz. Sağlığınızla ilgili konularda ise psikolojik anlamda korkularınızı tetikleyecek, sizi nereden vuracağını bilen insanların söylemlerine kulak asmamalı, bu insanlara gerekli tepkiyi verip aynı tekrarların oluşmasına dur demeyi seçmelisiniz. Öğrenci oğlaklar, sizler de hafta boyunca yüksek motivasyonunuzla en zorlu sınavların üstesinden gelebilir, arzu ettiğiniz başarıyla ilgili önemli haberlerle, gelişmelerle sevinebilirsiniz. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizin duygu dolu itirafları, onunla ilgili uzun zamandır kafanızda oluşan soru işaretlerinin cevabını bulmanızı sağlayacaktır. Birbirinize güvenmeli, yarışmak, tartışmak, iletişimden kaçmak yerine dinlemeyi seçmelisiniz. Güneş, yükselen ya da ay burcu kova olanlarla ilgili konularda sabrınızı zorlayacak,
deyim yerindeyse sınayacak çalışma arkadaşlarınıza dikkat etmeniz adına uyarıyor sizleri. Özellikle aranızda muhalefet olan kişilerle ilgili söyleyecekleri etki altında kalmanıza ve yeni sulh olmuş konularda tartışmalar yaşanmasına sebebiyet verebilir. Hiç kimsenin sizi bu noktaya taşımasına izin vermemeli. İşle ilgili konularda tamamlamanız gereken, hızlandırmanız gereken şeylere öncelik vermelisiniz. Finansal konularda ise bu hafta ısrarcı hareket edenlere karşı hayır demeyi bilmek, bilmediğiniz işlere yönelmeden kendi sorumluluklarınızı yapma noktasında kararlı davranmak faydanız olacaktır. Hafta ortasından itibaren resmi bir sorunun çözümlenmesi, beklediğiniz bir ödemenin gelmesi, evinizle ilgili yapmayı düşündüğünüz tadilat veya dekorasyon değişikliğini yapabilmenizi kolaylaştıracaktır. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü hafta boyunca uyku problemlerinin sizi zorlayabileceğine işaret etmekte. Daha doğal beslenmeli, içinden geçtiğimiz bu zor günlerde pozitife, iyiye odaklanmaya gayret etmelisiniz. Öğrenci kovalar, sizler de bu hafta arkadaşlarınızın entrika ve oyunlarıyla karşı karşıya kalabilir. Özellikle ailenizle ilgili bir konunun yanlış aktarılmasından dolayı mağduriyetler ve üzüntüler deneyimleyebilirsiniz. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizin sizde bir konuyla ilgili yaratacağı baskı, ısrar aranızda tartışmalara, kırgınlıklara ve ilişkide yara alacak olay ve durumlara sebebiyet verebilir. Güneş, yükselen ya da ay burcu balık olanlar, gökyüzü bu hafta işinizde, ailevi konularda, arkadaşlık ilişkilerinizde anlık duygularla kararlar almamanız adına uyarıyor sizlere. Bugün cazip gelen, yarın pişmanlığınız, finansal konularda çözülmesi zor olay ve durumların sebebi olabilir. Sizlere tavsiyem bu hafta kendi merkezinizde kalmak, olayları ille negatif tarafından değil, her sorunun çözülebileceği ilkesiyle hareket etmek ve ani kararlardan geçmişte ne zararlar gördüğünüzü hatırlayarak daha bilinçli davranma gayretiniz çok faydalı olacaktır. Özellikle finansal konular, hukuki meselelerle ilgili noktalarda her şeyi iyice gözlemlediğinizden emin olmalı, dikkatinizi dağıtan veya nasıl olsa bir şey olmaz, hallederiz diye yaklaşan insanlara inanarak kendinizi zor durumda bırakmamalısınız. Özellikle bu hafta taşınma, komşularla ilgili konularda aksaklıklar ve gerginliklere karşı gökyüzü uyarırken sizlere daha sakin kalabilmek, olayları çözüm odaklı değerlendirmek pek çok zarardan ve büyüyecek durumdan kurtaracaktır sizleri. Sağlığınızla ilgili konularda ise ödemden kaynaklı problemler yaşamanız mümkün. Özellikle uzman bir hekimin verdiği detoksları yapmak bu hafta faydalı olabilir sizler için. Öğrenci balıklar, sizler içinse şanslı enerjiler söz konusu. Bildiklerinizi başarılı bir şekilde ortaya koyup sınavlarda istikrarı yakalayabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise tehlike çanları varmış gibi gereksiz kaygılar, şüphe ve kıskançlıkla hareket etmek, sevdiğiniz insanı da kendinizi de üzmekten başka bir işe yaramayacaktır. Gökler rehberiniz, yolunuz ışık olsun.